özgürlüğü. Ah, ne kadar da büyük bir konu, değil mi? Felsefenin belki de en başından beri sorduğu o derin sorulardan biri. Peki, biz özgürüm derken aslında ne demek istiyoruz? Gelin bu konuyu şöyle bir masaya yatıralım ve belki de sizi şaşırtacak bir şeyi, yani sınırların bizi aslında nasıl daha özgür kıldığını birlikte görelim. İşte bütün bu sohbetimizin merkezindeki soru bu olacak. Şöyle bir düşünün, sınırsız bir özgürlük, her istediğini yapabilme gücü. Kulağa muhteşem geliyor değil mi? Ama ya değilse, ya bu bir lütuf değil de bir felaketse? O zaman ilk durağımız hepimizin zihninde yer etmiş o büyük fikir, mutlak özgürlük efsanesi. Hani özgürlük deyince aklımıza ilk ne geliyor? İşte tam olarak bu. Hiçbir engel yok, hiçbir kural yok. İstediğin her şeyi ama her şeyi yapabildiğin sınırsız, mutlak bir güç. Gerçek bir ütopya gibi değil mi? Ama işte gelin bakalım bu fikir aslında ne kadar gerçekçi? Peki, bu efsaneyi biraz deşmeye ne dersiniz? Bu gerçekten özgürlük mü yoksa düpedüz kaos mu? İşte can alıcı soruya geldik. Böyle sınırsız bir dünya gerçekten var olabilir mi? Hadi diyelim oldu. Biz gerçekten böyle bir dünyada yaşamak ister miydik? İşte bu soru o büyülü fikrin üzerindeki perdeyi aralıyor. Çünkü gerçekliğin kendisi, adı üstünde, kaçınılmaz sınırlarla dolu. Şöyle bir düşünelim. Mesela fiziksel yasalar var. Yer çekimi mesela. Ne kadar isterseniz isteyin, kanatlarınız yoksa uçamazsınız. Bu bir sınır. Sonra biyolojik sınırlarımız var değil mi? Ölümlüyüz, yaşlanıyoruz, hastalanıyoruz. Ve belki de hepsinden önemlisi. Yalnız değiliz. Başka insanlar var. Toplumsal bir düzen içindeyiz. Yani sizin özgürlüğünüz bir başkasınınkinin başladığı yerde bitmek zorunda. Bütün bunlar varken mutlak yani sınırsız bir özgürlükten bahsetmek pek de mantıklı olmuyor. Zaten işin özü şu, sınırsızlık dediğimiz şey aslında özgürlük falan değil. Bildiğiniz anarşi demek. Hiçbir kuralın, hiçbir düzenin olmadığı bir yerde kimse güvende olamaz. Tam bir kaos yani. Ve bir de madalyonun psikolojik yüzü var ki orası daha da fena. Düşünsenize, her an önünüzde sonsuz seçenek var. Hiçbir yol gösterici, hiçbir kural, hiçbir çerçeve yok. Ne yapardınız? Muhtemelen hiçbir şey yapamazdınız. Bu durum insanı özgürleştirmez. Tam tersine felç edici bir kaygıya boğar. Bir lanet gibi adeta. Peki, madem mutlak özgürlük bir hayal, o zaman gerçek olan ne? İşte şimdi özgürlüğün gerçek gücünü, yani seçim yapabilmenin gücünü konuşmaya başlıyoruz. Bakın burada iki farklı özgürlük anlayışını net bir şekilde görüyoruz. Soldaki mutlak özgürlük dediğimiz şey bir yanılsama, bir yük ve sonu kaosa çıkan bir yol. Sağdaki ise anlamlı özgürlük, gerçekliğe dayanan, sorumluluk getiren ve hayata anlam katan bir güç. İşte bizim odaklanmamız gereken yer tam da burası. Demek ki gerçek, anlamlı özgürlük neymiş? Her şeyi yapabilmek değilmiş. Tam tersine bize verilen imkanlar ve sınırlar içinde, evet, o sınırlar içinde en doğru seçimi yapabilme yeteneğiymiş. Bu söz bence her şeyi özetliyor. Özgürlük, yoktan bir şeyler yaratmak değil. Önünde duran seçenekler arasından kendi iradenle birini seçebilmektir. Yani gerçeklikten kaçmak yerine o gerçekliğin içinde yolunu bulmaktır. Peki bu seçim gücü bizi nereye götürüyor? Sorumluluğa. Ve bunun temelinde de çok önemli bir kavram var, cüz'i irade. Varoluşçu filozofların dediği gibi aslında biz bu dünyaya bir hiç olarak geliyoruz. Sonra ne oluyor? Yaptığımız her seçimle, attığımız her adımla kendimizi tuğla tuğla inşa ediyoruz. Kim olduğumuzu seçimlerimizle biz tanımlıyoruz. İşte bu cüz'i irade kavramı tam da burada devreye giriyor. Kulağa karmaşık gelebilir ama aslında çok basit. Cüz'i yani kısmi bir irade. Bu ne demek? Evrenin tamamını, kaderi, her şeyi kontrol edemeyiz. Ama kendi eylemlerimiz üzerinde evet demekte, hayır demekte küçük ama çok güçlü bir kontrolümüz var. İşte ahlaki sorumluluk dediğimiz şey de tam bu küçücük ama yeterli kontrolden doğuyor. O zaman yol haritamız şöyle aslında. 1. Kısıtlamalar içinde olduğumuzu kabul ediyoruz. 2. Bu kısıtlar içinde irademizi kullanıp evet ya da hayır diyoruz. 3. İşte bu seçim gücü bize sorumluluk yapıyor. Ve 4. Sorumluluk da anlamlı, ahlaklı bir yaşamın ta kendisi oluyor. Gördüğünüz gibi her şey birbirine bağlı. Tüm bu konuştuklarımız biraz soyut kalmış olabilir. Gelin şimdi bunu çok güzel bir benzetmeyle somutlaştıralım. Denizci ve rüzgar. Ne kadar güzel bir söz değil mi?
Özgürlük, rüzgarı durdurmak ya da denizi dindirmek değil. O rüzgara göre yelkenini doğru yöne çevirme sanatıdır. Koşullara rağmen değil, koşullarla birlikte yol almaktır. Hadi bu benzetmeyi biraz daha açalım. Buradaki deniz ve rüzgar ne? Onlar hayatın bizim kontrol edemediğimiz kısıtları, zorlukları. Peki yelken ne? İşte o bizim cüz'i irademiz, yani seçim yapma gücümüz. Yelkeni ayarlama anıysa tam olarak o seçimleri yaptığımız an. Bütün bu yolculuk ne peki? İşte o da bizim anlamlı bir hayat kurma çabamız. Ve işte geldik en kritik noktaya. Düşünsenize, hiç rüzgar olmayan, dümdüz bir deniz, orada yelkenin ya da denizcinin bir anlamı olur muydu? Olmazdı. Demek ki neymiş? Bize seçim yaptıran, irademizi anlamlı kılan şey tam da o sınırlarmış. Kısıtlamalar özgürlüğün düşmanı değil, tam tersine var olma sebebi. O zaman toparlayacak olursak, gerçek özgürlük tüm sınırlardan kurtulmak değil, o sınırların farkında olarak onların içinde sorumlu bir şekilde doğru seçimleri yapabilme gücüdür. Aradığımız şey bir taşkınlık değil, anlamlı bir güç. Peki, bütün bu konuştuklarımızdan sonra soru size geliyor. Hayatın rüzgarları sizin için de esiyor, hepimiz için olduğu gibi. Siz kendi hayat geminizin yelkenlerini nasıl ayarlıyorsunuz? Hangi yöne çeviriyorsunuz? Sanırım bu hepimizin kendini sorması gereken en önemli sorulardan biri.